Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, gerek ülkemizde, Türkiye'de, gerek Türkiye dışında her nerede izleyen dost ve kardeşlerim varsa, bütün dünya ülkelerindeki bütün kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Arkadaşlar şimdi bu formasyon ekranından başladık ama bugünkü konumuz bir formasyon videosu değil. Önce onu söyleyeyim. Şimdi çok sayıda yeni başlayan kardeşlerimden hakikaten olağanüstü sorular geliyor. Yani bir şekilde Face'ten geliyor, Instagram'dan geliyor, Messenger'dan geliyor falan filan derken. Bunların içinde özellikle yeni başlayan, henüz daha oyunun başında olan, yeni başlayan kardeşlerimin bir ağırlıkla sorduğu bir soru var. Diyorlar ki yani abi bu hani kadro planlamasını, oyuncunun verimini neye göre anlayacağız, nasıl anlayacağız? Ben de bugünkü konumu buna ayırdım değerli kardeşlerim. Arkadaşlar şimdi bakın, nasıl bizim bir nüfus kağıdımız varsa, bir oyuncunun da bizdeki verimsizliğini tayin eden, belirten bir istatistiği var değerli arkadaşlar. İstatistik iyi okunursa, iyi okuyabilirseniz istatistiği, o oyuncunun size verim oranını oynadığı maça göre ne kadar katkı sağladığını anlayabilirsiniz. Şimdi 3-5 tane oyuncumdan ben örnekler göstereceğim değerli arkadaşlar. O yeni başlayan kardeşlerim için de bir kılavuz olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ışığı altında, yani bu söyleyeceklerim ışığı altında sizler de kadro planlamanızı, faydalı olan oyuncularınızı sezon sonunda değiştirebilir veya tutabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, önce bir tane kalecimizden örnek verelim. Bu zaten altyapıdan yetişen bir kalecimizdi. Şimdi istatistik çok önemli değerli arkadaşlar. Bakın 86 karşılaşmaya çıkmış. Kulübün gol yemediği maç 7 olarak gösteriliyor. Kulüp maçlarına Elit Lig'e 45 defa çıkmış. Kupaya 34 defa çıkmış. Mesela şimdi bu sezon 10 tane karşılaşmaya çıkmış arkadaşlar. 10 maçta da gol yememiş. Tabii kaleci olduğu için gol ve asist olayı yok. Bu ayrı. Yani dolayısıyla bu kaleci rakiplere göre bir avantaj sağlamış. Eğer bu şekilde gidersek kalecimizin bir katkı aldığımızı söyleyebilirim. Kalecinin tabii gelişmesi biraz daha diğer mevkilere göre daha geç olduğunu düşünürsek, alacağı antrenmanla, doğru antrenmanlarla da gelişimini sağlayarak daha da ileri götürmeniz mümkün olacak. Şimdi örnek veriyorum değerli arkadaşlar. Mesela Yaşar'a gelelim. Hemen Yaşar'ın karnesine bakalım. Arkadaşlar 217 karşılaşmaya çıkmış ligde, 309 gol atmış. 26 yaşında altyapıdan geldi. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani 217, her maçta bir golü var. O diyelim her maçta bir golü var. Bir onda iki aşağı yukarı ortalamayla oynuyor değerli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Kulüp maçına Elit Lig'e 108 maçta 128. O da aşağı yukarı 1.1 küsür oranla ortalamayla oynuyor. Kupada da 77 karşılaşmada 93 tane gol atmış. Şimdi sadece o değil. Mesela aslında asistler de gözükebilir. Bu kulüp golleri, kulüp maçlarıyla beraber toplam asistlerinde aslında gösterilmesi bize daha sağlıklı olarak, mevkisel olarak arkadaşlar bir katkı verebilir. Buradan da bunu söylemiş olalım değerli arkadaşlarım. Şimdi 10 maç oynamış arkadaşlar. Bir kere maçın adamı seçilmiş. 19 gol 7 asist. Yani 10 karşılaşmada, ligde oynadığı 10 karşılaşmada 19 gol 7 asist oynayan bir oyuncu ve son 5 maçına baktığımız zaman 19 gidiyorsa, bu oyuncu size büyük bir katkı maçlarda sağlıyor demektir değerli arkadaşlar. İşte yeni başlayan kardeşlerim de lütfen bu istatistikleri iyi okusunlar.
Yani bu istatistikleri okumak size sezon sonundaki kadro planlamanızda büyük bir fayda sağlayacaktır. Diyeceksiniz ki abi yani formda mesela evet son 5 maç. Ama önemli olan gol, asist. Tabii mevkisel olarak söylüyorum bunu. Bir defans oyuncusu için bunu diyemem. Ama hücum hattındaki oyuncular için, kanat oyuncuları için bunu baz alınabilecek bir durum ortada var arkadaşlar. Mesela 15 maçta 8 gol gayet güzel. 3 defa maçın adamı seçilmiş. Yani dolayısıyla kupada da gördüğünüz gibi. Yani Yaşar bize katkı sağlamış değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yeni forvetimizi biliyorsunuz artık onu da yavaş yavaş ön plana çıkarmaya başladık. Serkan Tok. Serkan Tok 61 maça çıkmış, 111 gol atmış. Yani aşağı yukarı 60-60-120 olsa yani biraz daha olsa maç ortalaması 2 ile devam edecek. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bakın formları ortada. 11 asist ve 29 golle de şu anda gol kralı olarak ligde devam ediyor. Bu bizim için önemli bir tespit arkadaşlar. Yani sizler için de tabii ki. Sizlerin de oyuncularının bu istatistikleri okumanızda sayısal rakamlar sizlere fayda sağlayacaktır. Elit Lig'de gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 maça çıkmış 16 gol atmış. Gayet iyi ve 5'te asist üretmiş. 19-19-8'de gidiyor değerli arkadaşlar. Kupaya baktığınız zaman ne yapmış? 8 maça çıkmış. 3 defa maçın adamı olmuş. 4 asist 16 gol. Yani bu oyuncumuz da artık yavaş yavaş oldukça şey. Tabi burada hemen bu sezon futbolu bırakacak olan Danacı'yı es geçmek istemiyorum. Tabii ki her takımda böyle duayen, her takımda böyle ekstrem oyuncular var. Vardır. Bizim de Özcan Danacımız. Adam 375 maça çıkmış, 907 gol atmış arkadaşlar. Tabii daha şu anda da sezon sonuna kadar hala da sonradan da olsa bazı maçlarda oyuna geliyor. 179 maçı çıkmış. Kariyeri boyunca 302 gol atmış. 137 kupa maçına çıkmış. 274 gol atmış. Yani adam duayen. Dediğim gibi böyle futbolcuda her zaman yakalayabiliyor muyuz? Yakalayamıyoruz değerli arkadaşlarım. Ama mesela bu sezonda 5 maça çıkmış, sadece 4 gol atmış. Yani durmamış. Yine size dışarıdan gelerek katkı vermiş değerli arkadaşlar. Elit Lig'de 2 maça çıkmış, sadece 3 gol atmış. Yani boş geçmemiş. Kupada 5 maça çıkmış, 3 gol 3 asist yapmış. Bu yaşına rağmen ve biliyorsunuz burada ne diyor? Bu sezon futbolu bırakacak diyor. Değerli arkadaşlar. Mesela gelelim orta sahaya, biraz daha böyle pehlivana gelelim değerli arkadaşlarım. Hani her mevkiden göstermek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Tabii şimdi burada gol ve asistleri çok fazla beklemek mümkün değil. Özür diliyorum. Golü çok var ama asisti bekleyebiliriz. Çünkü orta sahada oynayış şeklinize göre orta saha oyuncularının da asist yapması kıymetlidir. 10 maçta burada gole bakmıyorum, asiste bakıyorum. 10 maçta 6 tane asist yapmış. İyi bir sayıdır arkadaşlar. Elit Lig'de 6 maça çıkmış, 7 asist yapmış. Bu da bence güzeldir. Kupada 8 maça çıkmış, 5 asist yapmış. Bence Hayri Pehlivan da tabii daha sezonun orta tarafındayız ama yani bu şekilde devam ederse takıma katkı verdiğini anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Yani esas işte yeni başlayan kardeşlerimin sormuş olduğu gibi kadro planlamasında tabii diğer unsurları da uygulayacaksınız. Size cevaben yazdığım unsurları da uygulayacaksınız. Ama bu iyi okursanız, size katkılarını iyi okursanız futbolcuların, ona göre şey yaparsınız. Mesela bir tane de defanstan bakalım. Bakın defansa tabii çok fazla gol beklemek mümkün değil. Onlarda zaten gol olmaz. Yani burada da asist de aslında çok fazla defanstan gelmez.
Ama formuna baktığınız zaman burada da defans oyuncularının formuna bakacaksınız. 8-8-9-8-8 arkadaşlar. Bakın ne dedik? Hücum oyuncularında gol ve asiste bakın dedik. Orta saha oyuncularında kenar veya MC'lerde asistlere bakın. Burada da form durumuna bakın arkadaşlar. 7-8-8-8, 8-8 de defans oyuncuları için de bu bir nebze size fayda verebilir. Bekler için asistlere bakabiliriz. Çünkü beklerin asist özelliği de olduğu için bakın çok güzel bir örnek. Sağ bekimiz 10 maça çıkmış, 10 asist yapmış arkadaşlar. Bu kıymetli. Bakın defans oyuncu DC'lerde asisti çok arayamıyorsunuz mevkisel olarak ama onun formuna bakıyoruz ama beklerde asistleri aramak gerekir. Oynanan mesela elit lige baktığımız zaman 6 maça çıkmış, 5 asist üretmiş. Güzel. Kupada 8 maça çıkmış, 3 asist. Biraz az kalmış ama üretmiş. Bir de gol atmış bunun yanında değerli arkadaşlar. Dolayısıyla böyle okursak istatistikleri, böyle yapabilirsek, doğru okursak futbolcularımızın istatistiğini her zaman başarılı olabilir. Son bir tane daha yedeklerden mesela bu oyuncum yedek. Hemen bunun istatistiğine bakıyorum. 4 maça çıkmış, hiç gol ve asist üretememiş. Mevkisel olarak da evet. Yani dolayısıyla 7-8-8 ortalama 7 ve 7'nin üzeri iyi. 7 ve 7'nin altı yani iyi olmaz diye kabul edilir. 7'yi baz alırsak, 7 ortalamayı baz alırsak ortalamada gitmiş bir oyuncumuz bu değerli arkadaşlar. Bir de bakalım Danacı'yı zaten söyledik. Atıyorum Santos'a bir bakalım. Santos da aslında bir DMC oyuncusu ama mesela ligde 3 maçta herhangi bir katkısı olmamış. Ama 8 oynamış, fayda vermiş, mücadele etmiş. Ama gol ve asist üretememiş. Olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Formuna bakıyorum arkadaşlar. Form durumu ne gösteriyor? Mesela 2 maça çıkmış, 9-9 oynamış. Bir asist üretmiş. Önemli değil. Burada asist üretmesi de değil. Bu oyuncunun mevkisel olarak 9-9'a bakarım. Evet, fayda vermiş oyun içinde değerli arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu şekilde okunursa, bu şekilde bir okuma yapılırsa bence sezon sonu planlamasında da oyuncuna vedalaşırken oyuncunun grafiksel olarak, istatistiksel olarak videonun başında söylediğim gibi nüfus kağıdını iyi okursak ona göre doğru şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine söylüyorum bütün dünyadaki kardeşlerime, izleyen kardeşlerime herkese selam olsun, sevgiler ve saygılar.